Peki Sen Galatasaray'daki Konya'yı tablo. seversin. Konya Tabii, güzel şehir ya. tabii öyle. Mevlana. Etli ekmek falan. Bilirsin. Abi biz Mevlana diyoruz, sen Yok ya sen Mevlana. Tamam, fihi güzel mafi. yani. Mevlana sözlerinden kitap. Güzel. Öneririm. İçindedir ne varsa içindedir. Fihi mafi. Bak Bravo. İşte bu. adam Konya uzmanı çıktı. Gördün mü? Eski, Bamya çorbası, tandır. eski gen. Hocam dur. Peki her Dayanamaz. Konya'ya gidişinde Tandır yiyorum. Mevlana Türbesi'ni ziyaret ediyor musun? Her seferinde. Yok. Her seferinde etli ekmek yiyor musun? Yiyorum. Tamam. Devam edelim. Konya'nın en önemli Abi, yemeği şey midir? Bir, Etli ekmek. bir arkadaşım mesaj atmış. Diyor ki anahtar yoksa balkondan balkona özlü sözünü bir yere not ettim. Bundan sonra kullanacağım diye. Barış Ulusan sözleri. Barış Yurduseven sözleri diye bir bölüm açacağız. Kıyamet. Torreira'nın Kıyamet. bak kızıyorlar izleyicilerimiz. Geçelim Kıyamet mi? aynalar yalan konuştuğu gibi. Bunu ama her program söyleme. Ama her program olmaz Yeni ki. yeni Yenilemen şeyler, lazım. yeni şeyler söylemen Nasıl lazım. sana katılıyor? Nasıl Yenilemen lazım. beni ezmek istiyor? Ben seni niye ezeyim? Yenilemen lazım. yakaladığın Geçiyorum. Torreira'nın Evet. menajerinin açıklaması bir anda gündemde hiç Torreira yokken bu tablo ortaya çıktı. Yemez. Torreira'nın menajeri. Bak kardeşim bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bu yaptığını bir kulüp yemez. O da Galatasaray. Sen Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, bizim Trabzonspor'da oyuncuların varsa bunları yap. Onlara yedirebilirsin. Ama sen öndeki gözleri, arkadaki gözleri, yandaki gözleri devamlı 24 saat açık bir kulübe bu numaraları yediremezsin. Ne açıdan Güzel söylüyorsun? kardeşim. Yemez. Galatasaray yemez. Başka kulübe yap bu numaraları. Evet. Devam. Torreira'nın 2028'de bitiyor sözleşmesi. daha var 2020. Neyi amaçlayarak bunu açtı diyorsun? Arttır diyor. Neyi arttır diyor. Parayı arttırdı. Onu bir daha düzenle diyor. Oyuncu da zaten daha önce Oyuncunun ağzından bir şey duydun mu? duymadık, menajerinden duyduk. Ben oyuncunun her röportajında Türkiye'yi çok sevdiğini, Türkiye'de çok sevildiğini, hep şakalar yapıyor. İşte şoförüyle espriler, şunlar bunlar. Ben öyle bir şey duymadım. Dolayısıyla bu bir Şimdi Galatasaray'ın Osimhen transferinde ben bunların olabileceğini söylemiştim. Pozitif yönlerini anlatırken Osimhen'in aldığı rakamdan dolayı bazı fırsatçı menajerlerin ortaya çıkabileceğini söylemiştim. İşte bunlar da böyle. Ama yemez kardeşim. Başka Torreira kulüplere- biraz moralsiz, motivasyonunu Allah kaybetti. Allah. Evine daha yakın olmak istiyor. Ciddi mi ya? Atletico Paranense ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor. Bu açıklanmadı maaşı. Geçen Mayıs'a uzattılar. 2028'e kadar da sözleşmesi var. Uzun bir uzun bir tarih, uzun bir sözleşmesi var. Haberler 4-4,5'tu o dönem, hatırlıyorum ben. 4'e yükseldi, 4,5'a yükseldi diye duydum ben. Yani o dönem öyle haberler yapıldı ama bir kap bildirimi olmadı onunla ilgili. Bizim kulüplerimiz bu konularda, bütün Galatasaray'ı demiyorum Hangi sadece. ülkenin takımı o dedin? Tüm kulüpler Brezilya mı? Paranense. Brezilya Ya herhalde. Nereye evet. söyledin? Brezilya. Ha, Brezilya. Brezilya'da yani diyorsun vergi kaçmış orada? 4 milyon veriyormuş. Ama aynı parayı veriyormuş işte. Öyle diyor. Bilmiyorum ben. Yok ya o işte. Ama çok erken. Barış Galatasaray. Ulusan, burada şu mantıklı değil. Yemez Mayıs'ta uzatan adam 6 ay sonra ister mi sözleşme tekrardan maaş? Torreira'nın kendisini demiyorum. Menajerini diyorum. Sen Latinleri bilmezsin. Menajer orada kendi payını mı arttırmak istiyor? Buna Okan Hoca bir cevap verir Gaziantep maçı öncesi veya sonrası. Muhtemelen sonrası basın Ya şimdi toplantısında bak, Ya da sorulur. şey muhabbetim ya, Şöyle hani bir şey- Sane iyi para alıyor, Osimhen iyi para alıyor, ben de hep 11'deyim, ben de iyi Çocukta bir para şey alayım yok muhabbetim ya. Bu acaba? Latin menajerler, Latinler. Ama aynı para Bunlar- diyor sonuç olarak. Nasıl aynı para? Aynı para oraya gitmek istiyor, burada arttırayım. Bilmiyorum vallahi, benim kafam almıyor ama şunu söylüyorum. şey yok yani. Sara sakatlandı. Geçmiş olsun. Arda Ünyay Geçmiş olsun. sakatlandı. Arda'ya geçmiş olsun. Arda'ya geçmiş olsun. Gabriel Sara, şimdi Galatasaray'ın açıklaması gerginlik olduğu için ben de doktorlara sordum. Bilmiyoruz tabii. Önemli isimlere sordum. Hatta Cenk Hoca'ya da sordum. Cenk Altun'a da sordum. 3 ila 4 hafta dedi. Bu da bir ayı neredeyse buluyor. Eğer yırtık olsaydı 1,5 ay, 1,5-2 aydan bahsedebilirdik ama şu anki açıklamaya göre 3-4 haftalık bir tablo. Sara yok. Torreira cezalı Gaziantep maçında mesela. Bu tip bir tabloda Galatasaray'ın da transfer komitesi Milano'da. Orada Hakan Çalhanoğlu ismi Londra gündeme diyorlar. geldi. Londra olmamış abi. Henüz yok. Benim aldığım son bilgi. Ve orada belki, yani bugün için yok. Belki yarın değişir. Premier Lig'den bir oyuncu için Londra'ya gidilecek gibi bir tablo vardı ama ekip hala Londra'ya gitmedi. Milano'da kaldı diye biliyorum. Benim bilgim bu. Değişebilir, bilmiyorum yani şu anda.
Dolayısıyla orada Hakan Çalhanoğlu da olmayacak, öyle anlaşılıyor. Çünkü 15 deniyordu, 10 milyon avroluk bir sözlü teklif olduğu, 6 milyon avro civarında da Hakan'a teklif olduğu ve bunun Inter tarafından kabul edilmediğine dair haberler var. Fofana konusunda 30 milyon avrodan bahsediliyor, Fofana ismi. Papke'yi istiyormuş Okan Buruk, Can Katı öyle söyledi. Dolayısıyla bir orta saha transferi şu anda Galatasaray için gündemde. Ve bu arada da sosyal medyadaki gündemi de takip ediyorsunuz. Yani Galatasaray çok sevdiğimiz dostlarımız da yorum yapıyor ve onlar da transferin geç yapıldığını, geç kalındığını transferde, bunun da iyi olmadığını söylüyor. Sen ne dersin bu konulara? Yani tamamına bir yorum yaparsan. Şimdi şöyle, ben bir kere Galatasaray taraftarının sakin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kupada mağlup oldu diye Çok büyüdü o bir iş. anda böyle bir modu çok negatif ve pesimist bir yapıya büründürdüler. Ortada bir şey yok. Gayet olabilir. Sen Fenerbahçe'ye yenildin. Ya bu dört büyükler kendi arasında yener de, yenilir de, fark da yer, fark da atar. Ne oldu 5-0 yenildi Beşiktaş'a da? O Süper Kupa'da. Ne oldu sonra? Onun için bir anda ben buna şaşırdım yani. Galatasaray bir kere, özellikle hep söylüyorum, o 30 yaş altı taraftar grubu çok baskıcı ve nereye baskı yapacaklarını da zaman zaman şaşırıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Yani şu anda Galatasaray hala lider, 3 puan önde. Galatasaray hala Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray hayati bir maça çıkacak. Ne transferi? Şu anda transfer tabii ki olabilir de hani şu anda o transferler burada oynamayacak. Herkesin şu anda Atletico Madrid maçını konuşması gerekirken Herkesin o maça, bakın taraflı tarafsız hepimizin o maça kitlenmesi lazım. Galatasaray'ın Atletico Madrid'i yenip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi lazım. Transfer yapmasını demiyorum ama şimdi Fenerbahçe'ye böyle kilitlenip Fenerbahçe aldı diye biz de alacağız, biz de almalıyız, o aldı sen de al. Ya arkadaş, senin geçen sene param vardı. Şey nedir? Florya projesi değil mi? Oradan aldın, oyuncu sat, bir şey yaptın, bir şu kadar bir param var. Bu parayı böldün 3'e, eşit olmayan taksitlerde. Birini burayı verdin, yarısını Osimhen'e. Uğurcan'a nedir? Stoper Monaco'dan gelen Singo. Singo'ya. Verdin 150 milyon euro verdin. Sen harcadın ya. Dur. O da şimdi çıkıyor Bankalar Birliği'nden. Onun da bir projesi var, Kayış Dağı bilmem nesi. Onun da eline para geçiyorsa o da harcayacak. Ama sen her sene böyle yani Ama- Osimhen'i aldın diye böyle anlamsız. Okan Hoca paramız var dedi ve Okan Hoca Fethiye maçında Okan Hoca bu Spor takımın yaptığı teknik direktörü, başkanı değil. açıklamada- Ve bu takım banka değil. Tamam mı? Dedi ki- Böyle Okan Hoca'nın yaptığı yanlış. Yönetimi, açıklama yanlış mı Evet, buluyorsun? yanlış. Yönetimi baskılamaya, yönetimi taraftarın önüne atmaya gerek yok. yönetimi baskılayamaya Tabii, mı yoksa tabii. yönetimi Hayır, yönetime hayır. kalkan olmak için yapılmış bir açıklama Yönetim değil mi? o? kalkan değil. Yönetim Niye bu biliyor. tepki var? Bu takımın ne eksiği olduğunu biliyor. Tamam mı? Hocanın raporunu da görüyor. Şu anda biz işte paranın şeyini sormadan alacağız, edeceğiz. Hocam yani çok istersen kongre var. Gel Galatasaray'da başkan ol. Madem öyle ne kadar güzel harcıyorsun ya. Bu kulübün bir başkanı var ve bu kulübün başkanı Osimhen'in 80 milyonuna şahsi imza attı. Sen ne diyorsun ya? Kolay mı bu işler? Kolay mı ya? Galatasaray sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılıp forma satıyor. Tribün geliri bunlarla, sponsorlar bunlarla geçiniyor. Galatasaray'ın, Fener'in, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın öyle anormal gelirleri yok ki. Ne güzel ya. Ya ne güzel böyle oturuyorsunuz oturduğunuz yerden fiyat sormadan alırız, ederiz, almalıyız, alacak. Bir dakika ya, bunları topluma söyleme. Söylenmez. Bak bu genç adamlar bu sefer baskı yapıyorlar. Anlamsız baskı yapıyorlar. Şimdi Galatasaray'da bir şey yok. Galatasaray transfer tabii ki yapmalı. Ama mesela Galatasaray'ın kulübesi eksik. Ben olsam Galatasaray'ın 3-4 tane genç kulübede 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika Galatasaray'da oyuncuları yani değiştirecek, yedekleyecek. Genç ilerisi açık. Çok yüksek bonservis vermeden oyuncular alırım. Alabiliyorsam. Bir bütün param varsa da o paranın tamamını bir sağ beke veririm. Verdi işte. Hı? Ama oynatamıyor. Kim? Sakatlandı. Singo O dönecek. arkadaş sağ bek değil. Algılara gelmiyor. O arkadaş bal Stoper. gibi bir stoper. Git Sağ bek performansı da isim- gayet iyi değil mi? Hayır, değil. Sağ bek Değil. alınmadı mı bu oyuncu? Git Inter'den Dumfries. Dumfries de sakatlandı bu arada. Dumfries'i. O da sakatlandı. Uzun süre Efendim? O tarz bir sağ bek al. Galatasaray baskılamayın ya. Abi antrenörler yapmayın. Bu adamlar size her yerden para buluyorlar, ediyorlar, veriyorlar, alıyorlar. Çıkıyorsunuz. Limitsiz harcayacağız, alacağız, yapacağız. Nereye alacağız? Bura banka mı ya? Şimdi hiçbir şekilde maddi anlamda hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular gelecek dedi Okan Buruk. Getirsin. işte. Mesajını vereyim dedi. Bu açıklamaydı Barış Özcan'ın Evet. eleştirdiği Ya açıklama. yönetime ayıp ediyor. Bir de Olmaz. Omar Marmuş transferi
işte gündeme geldi. Gardi önermiş. Lukman transferi, Varmış mı? evet, Omar Marmuş'tan bahsediyor. Kiralama durumu var. Kiralama durumu var. Yani Manchester City'de toplamda sadece 4 maça 11'de başladığı için. Çok da istedi onu ya. Sizin Abi Guardiola'nın isteyip de almadığı bir oyuncu yok şu anda. İstediği her oyuncuyu maşallah 2,1 milyar dolar harcamış şu ana kadar transfere. Guardiola döneminde Manchester City yani. Semenyo'yu da yine aldılar. Yani biri parladığı zaman hemen Guardiola diyor ki gidin bunu alın. Semenyo'yu alıyor ya. Evet, inanılmaz. Gelelim Fırat Günayer. Hem bu açıklama hem de Hakan Çalhanoğlu konusu 17'da 13 milyon avroya bitirilebilecek seviyeye gelmiş ama Abi söyleyeceğim. Papgey'den bahsediliyor. Fofana transferi, Galatasaray'da orta saha transferi. Yorumun nedir? Ve Torreira konusu. Ya o zaman Galatasaray şampiyon olursa Dursun Özbey yazarız yani. Herhalde kime yazacaksın? Önce başkanı. Hayır, en önce onu yazarız. Yani buraya da konuk Her etmek için zaman. hep Dursun Özbey'i çağırırız, teknik ona sorarız. Her şeyi ona sormamız lazım. Yani Böyle bir kadro kurulursa bu diyor. kadar dört dörtlük kadro kurduktan sonra hocalık becerisini zaten göstereceğin tek yer Şampiyonlar Ligi. Orada da başarısız olursan o zaman insanlar tabii ki mutsuz olur. Normal şartlarda 3. şampiyonluk sonrasında bu kadar eleştiri almaması lazım Okan Buruk'un ama o insanlar da bence şunu görüyor. Anormal güçlü bir kadro var ve bu kadro zaten Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan vesaire güçlü bir kadro. Yani mevcut kadro Sané'si, Osimhen'i, Icardi'si, Torreira'sı, Osubu'su, Barış Alper'i zaten savunmasıyla, her şeyle, kalecisiyle güçlü bir kadro. O yüzden de hikaye o zaman abi 30 milyona kaleci alıyor, 30 milyona stoper alıyor, Sané'yi alıyor, 80 milyona Osimhen'i alıyor. Şimdi bu başka bir seviye ve o zaman hocalık kısmında da çok büyük bir başarı yokmuş gibi gözükür. Bu kadar fazlaydı. Yani mesela şu kadroyu işte Ben ona şey demiyorum, katılıyorum. şey demiyorum. Herkes şampiyon yapar demiyorum ama Evet. burada asıl rol, asıl başarı hikayesi o zaman başkanın olur. Ne abi. oldu Kimse Real kusura Madrid'de bakmasın. işte Xabi Alonso gitti. Real Madrid için değil, ben buradan bahsediyorum. Burada sonuçta zaten elde ettiğin şey lig şampiyonluğu ama. Zaten lig şampiyonu olsun. Avrupa'da kupa alamıyorsun ki. Lig şampiyonu Avrupa'da oluyorsun. kupa alamıyorsun ama Avrupa'da da şu iki maçtan puan almak şart. Yağmurluk mevzusu evet tamam. Kalpleri kırmış belli ki. Galatasaray taraftarı bence de daha iyisini hak ediyor. Bu kadar kendi iç sahasında özellikle anormal destek veren bir taraftar grubu var ortada. Türkiye'nin son 10 yıldaki en etkili iç saha taraftarı Galatasaray'da. Başarının da etkisiyle tabii ki. O taraftarın daha kaliteli bir şeye ihtiyacı vardı ama bir yağmurluk yüzünden, bir tane Fenerbahçe mağlubiyeti yüzünden de bu kadar bence ortalığı yakmamak lazım diye düşünenlerdenim ben. Okan Buruk eleştirilebilir. Bence de çünkü biraz oyundan dolayı bence Galatasaray taraftarı bu kadar tepki gösterdi. Sadece mağlubiyetten dolayı değil. Ama netice itibariyle burada çok belirleyici, hep söylüyorum. Osimhen'le Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray diye bir gerçek var. Osimhen'in olmadığı maçlarda çok zorlandığını defalarca gördük. Ama Avrupa'da geçen hafta orada farklı bir yorum da gelmişti senden. Hani Osimhen olmadığı zaman hücum çeşitliliği daha artıyor ama o hücum çeşitliliği artıyor ama oraları iyi kapatan bir takım olduğu zaman da Osimhen şart oldu. Osimhen şart oluyor. Orada Tedesco acayip iyi çalışmıştı bu arada. Yani bence San Gilloa maçını falan bayağı bir izlemişti. Yani nasıl kapatılır Galatasaray ona çok iyi çalışmıştı. O yüzden de o maçı ben Tedesco'ya yazarım bu arada. Çok büyük bence iyi iş yaptı orada. Ama netice itibariyle Dursun Özbek abi çok çok güçlü. Türkiye'nin çok üzerinde bir kadro kuruyor ya. Yani bunu kaç yıldır yapıyor ve şu anda da mevcut kadro üzerinden evet eksikler var mı? Elbette eksikler var. Daha iyi transfer yapılabilir, tabii ki yapılabilir ama ben burada hocanın da söylediği en iyisini alacağız, en güçlüsünü alacağız. Bu biraz bence bunun Barış Hulusi'ne katılıyorum. Başkanın söyleyeceği cümleler bunlar. Ya başkan cümlesi bunlar. En pahalısını, en hiç maliyetten kaçınmayacağız falan. O beklentiyi çok yükselten şeyler. Zaten Beşiktaş diyorum, Galatasaray'ın zaten mevcut kadrosu mesela şampiyon olamaz mı? Şimdi Hünkar. olabilir tabii ki. Çok güçlü. Şampiyonlar Osimhen dönecek. Liginde, Şampiyonlar Ligi'nde kendini atabilir mi tura? Zaten kadro olarak gördük. Gördük. O yüzden Orada de iki kritik maç kaybedildi bence. Monaco ve Union Saint-Gilloise karşılaşmalarından 3 puan alınsa şu anda kafa rahattı herkeste. Hiç problem yoktu. onlar da Okan Bir Hoca- endişe onlar- ortaya Onlar da çıktı. Okan Hoca'ya yazar. Onu söyleyeyim. Oradaki tercihler elbette. Ve dolayısıyla şimdi Singo şüpheli muhtemelen de oynamayacak. Tedbiren Atletico Madrid maçını deneyecek. Antep maçı söylesen Antep maçı Evet. Galatasaray alır yine. Alır yani Antep'te de çok eksik var. Yani Antep'te Kevin eksik Rodriguez, var. Tayyip Talha, Kamara, Kozlowski. Antep'te eksik var. Antep deplasmanlarda evet fena oynamıyor. İyi hızlı hücumcuları var. Ama Burak Hoca cezalı. Evet. Sakin olması lazım Burak Hoca'nın. Burak Hoca'ya da buradan bir şey Ben söyleyeyim. çok sevdiğim için Ben buradan bir şey çok söyleyeyim. seviyorum yani. Çok iyi dostumuz yani ama siz sakin olması seviyorsunuz. lazım. Kendine zarar çünkü bu hikaye. Şimdi siz seviyorsunuz. Benim ona söyleme hakkım var. Benim ondan ilişkim çok farklı. Bu son olsun. Bak ya bu işi yapacağım de ya bu işten vazgeç.
Bu son olsun. Senin bu yaptığın davranış son olsun. Bu 1 değil, 2 değil, 3 değil. Sen bu işi yapacaksan bu böyle Burak Yılmaz olmayacaksın. Sen Türk futboluna damga vurmuş, Türk futbolunda birkaç kulübün efsanesi olmuş, Avrupa'da, milli takımda bu ülkeyi temsil etmişsin. Antrenörlük olarak da iyi başladın, güzel gidiyorsun. Ya kendini durdur ya bu işten vazgeç. Hiç bunun grisi yok. Durduracak. Grisi yok. Durduracak, başka şey Benim yok, ona durduracak. söylemeye, bunlara benim hakkım var. Ben ondan farklıyım. Onun babası bana emanet etti onu Trabzon'a geldiğinde. Dedi ki ben sana bırakıyorum bunu dedi. Bak sana emanet ediyorum Fikret abi, Fikret Hoca. Bak o benim canımdır ama grisi yok. Ya siyah ol ya beyaz. Özür diledi bir Geç saat sonra. daha özür Ve daha, dışarıda daha yok. buna vakit Son. harcadığını ben de biliyorum. Yani bununla Yani ilgili dışarıda kendisini ne geliştirmeye yapıyorsa, çalıştığını ne biliyorum. yapması Yine de gerekiyorsa öfke yapsın. kontrolü Hayır yok. olmaz. Bununla Güzel. ilgili, olmaz. bununla O ilgili, görüntü. Bir bununla de ilgili neye itiraz etti onu da anlamadım yani. Kırmızı Ya kart pozisyonu. edebilirsin. Olmaya da bilir. Haksızlık da yapılabilir sana. Sen örnek olacaksın. Sen Burak Hünkar, Yılmaz'sın ya. konu ne olursa olsun yani o itiraz bir itiraz yani sanki Şampiyonlar Ligi finali anormal onda da yapamazsın da Yok ya, öyle şey onda da yok. yapamazsın da gerek yok buna. Öyle bir maç değil, öyle bir ortam yok, öyle bir şey yok. O yüzden de bu arada bence iyi hoca olacak çünkü anormal çalıştığını biliyorum. Anormal çalışıyor Evet. çünkü. Yani futbol konusunda acayip kafa yoruyor. Yurt dışı maçları izliyor, oradaki hoca, oradaki antrenmanları izliyor falan filan. Yani çok kafa yoruyor bu işlere Burak Yılmaz. Ama hep söylediğim bir şey var. İletişim inanılmaz önemli antrenörlükte. Ve o iletişimi bu arada oyuncular iletişimi iyi. Medyayla da iletişim ben kötü olmadığını düşünüyorum ama iletişim sadece bu değil. Abi sen hakemle de, rakip hocayla da herkesle de bir düzgün, doğru iletişim kurman lazım. O konuda bence yardım da belki alıyordur. Bu Yardım aldığını biliyorum. Basınla ilişkisini geliştirmek için de hatta bir ajansla da anlaştı ama öfke kontrolü konusunda Hayır. sakin olması. biraz daha Böyle bir şey. Yardım bu işler. Şey yardım kötü bak ya. oradaki en kötü şey ne söyleyeyim Kendini mi? seyredeceksin orada olur mu ya? zaten ya seyretmiş siyah gibi olacaksın özür ya diledi. beyaz. Orada Olmaz. şey kötü zaten. O görüntüyü gördükten sonra özür İtiraz, diledi bak zaten. itiraz, hakeme o kadar itiraz kötü de asıl kötü görüntü ne söyleyeyim mi? Oyuncuları ayırmaya çalışıyor o kötü görüntü. Oyuncu Normalde değil, o senin yardımcı hoca. oyuncular giriyor araya. Bizim Normalde senin şey yapman lazım. Senin orada daha sakin, daha Mehmet hocam, komutansın Mehmet sen hocam. orada. Kaleci O yüzden de yani sonuçta şu var. Ben çok iyi hoca olacağını düşünüyorum. Çok çalıştığını biliyorum. Bence Türk futboluna damga vuracak 2-3 tane hocadan biri olacaktır önümüzdeki yıllarda. Ama bu tabii iletişim işini, bu agresifliği Son bitti. şey Daha yapması şey lazım. yok. Daha limiti yok. Kendisine zarar veriyor. Bitti. Daha gri mıri özür mözür yok. Basından ilişki yok bilmem yardım. Onlar bitti. Hepsi bitti. Bundan Peki. sonra işine odaklanacak, örnek olacak. Bu arada Galatasaray'da da bütün alacak çok yazılıp çiziyor. Galatasaray'da alacaklar falan ödendi yani. Bir şey yok. Sen verdin o bilgiyi. Biz verdik. Senden öğrendik. Biz verdik. Hep ileri üçlü program. Galatasaray'da oyuncuların alacakları Alacakları hesaplarına primine yatırıldı. yatırıldı. Bir sorun Gaziantep maçı öncesi Tabii, moral bir motivasyon moral, açısından motivasyon. önemli. Atletico Madrid maçı ve Gaziantep. Bence Galatasaray'ın şu 5 günde Gaziantep, oynayacağı tabii iki ilk maç çok kritik. önemli Biri lig için, ama- biri Şampiyonlar ama Ligi Atletico için. Madrid maçı çok çok önemli. Peki bir soru Rıdvan'dan gelmiş. Fenerbahçe Sörloth tarzı bir oyuncu alamazsa Montella'nın milli takıma oynattığı santrforsuz oyun oynatır mı? Olmaz mı? Geç. Tedesco bunu düşünüp oyun tarzı olarak Yok böyle bir abi, transfer yok, politikası bak, sıfır. uygular mı demiş. Bir izleyicimiz de demiş ki abi Daniel Kaspark geliyor mu Trabzonspor'a? bu ligde öyle bir Evet şey yok. görüşüyor Trabzonspor'un listesinde santrafor. Niye? 15 milyona Ağustos teklif aldı ya o. O yüzden onun yerine yeni Sörloth'u diyorlarmış. Evet yeni Sörloth'u diyorlar. Öyle Fenerbahçe sakın öyle bir şey denemesin. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Tedesco'nun bak bilinçaltında var o dediği. Var o dediği. Ne o? Yani o diyor ya Montella'nın üçlüsü. 4-6-0 mı? Yok ya, nereden çıktı ya olmaz. Tedesco? Öyle bir şey yok. Hiç kimseyi bulamıyorsanız aha size bir iyilik. ya. Daha ne yapayım size ya? Hiçbirini bulamadınız mı? Hiçbir 9 bulamadınız mı? Celta Vigo'da bir dede var dede. Dede. Şöyle sakallı. Sen bilirsin. Ben bilmem. Bilirsin Celta Vigo'nun santraforu şöyle sakallı. Kim? Şöyle bir sakallı bir 32 yaşında. Gidin onu alın. Aa da size bir Iglesias 9. mı? Iglesias bravo. Gidin onu alın. Selamın var mı? Bir nobre etkisi yapar size devre arası. Hadi bitirelim Selam. artık. Yavuz Herkese- Çapkın kardeşime çok selamlar gönderiyorum. İzleyen herkese Buradan çok bizi teşekkürler. izliyorlar. İzleyenlere herkese çok teşekkür Yorulduk be. ediyoruz. Tempolu program oldu. Evet. Tempolu program oldu. İzleyen bütün izleyicilerimiz